you think you're better off alone? Selam film ve dizi severler. Yepyeni bir dizi analiz videosuyla daha sizlerle karşınızdayım. Bugün sizlerle Kuruluş Orhan üzerine konuşacağız. Evet, hasret bitiyor. Hasret bitmek üzere. Heyecanla beklenilen Kuruluş Orhan dizisi 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.10'da ATV ekranlarında sizlerle olacak. İzleyecek olan herkese şimdiden iyi seyirler, keyifli izlemeler dileyelim. Umarım keyif alacağınız, keyifle izleyebileceğiniz bir bölümle başlamış olur. İlk bölüm çok önemlidir. İzleyiciler tarafından iyi bir izlenim bırakabilmesi için ilk bölümün güzel olması gerekir. Evet, videomuzda sizlere Kuruluş Orhan nasıl bir dizi olarak olacak, bunları yorumlayacağız. Kuruluş Orhan başlıyor. Nasıl bir dizi bekliyoruz? Bunu konuşacağız arkadaşlar sizlerle. Çünkü ilk bölümü henüz yayınlanmadı. O yüzden dizi hakkında çok konuşmak da doğru değil. Hani neler bekliyoruz? Neler olabilir? Nasıl bir Kuruluş Orhan dizisi bizleri bekliyor? Sizler bu diziden neler bekliyorsunuz? Nasıl bir Kuruluş Orhan dizisi bekliyorsunuz? Bunları konuşacağız. Sizler de kendi görüş ve düşüncelerinizi belirtmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Nasıl bir Kuruluş Orhan dizisi olacak ve nasıl bir Kuruluş Orhan dizisi olmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Videoma geçmeden önce bana destek için videomu izleyip like veya dislike atıp yorum atarsanız sevinirim. 10.000 abone hedefim var. Bu yolda bana destek için kanalıma abone olabilir, bildirim zilini açabilir. Videomuza hype puanı atarak videomuzun daha fazla kişinin önüne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ve bir de kanalımızdaki teşekkür kısmımız açık. Teşekkürlerden bize maddi anlamda teşekkür edip maddi destekte bulunabilir. Katıl butonumuz da açık. Katıl butonumuzdan da bizlere maddi destek olabilirsiniz diyelim ve videomuza geçelim. Bakalım nasıl bir Kuruluş Orhan bizleri bekleyecek. Evet, ilk bölüm başlıyor. İlk bölüm sürprizle başladı arkadaşlar. Şöyle bir sürprizle başladı. Kuruluş Osman dizisi de çarşamba günü ATV'de yayınlanıyordu ama saat 8'de yayınlanıyordu. Bu dizimiz saat 8'e 10 geçe. Neden arada bir 10 dakikalık fark var? Neden 10 geçe yayınlanıyor? Onu bilmiyorum. Sizce neden 10 geçe yayınlanıyor olabilir? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Evet, Kuruluş Orhan'da ben bir tanıtım olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü Kuruluş Orhan bir devam dizisi. Kuruluş Osman'ın devamı olarak çekilen bir dizi olduğu için bir tanıtım olmayacaktır. Yani oyuncuları tanıtmak, işte rollerini tanıtmak, nasıl bir dizi olduğunu tanıtmak. Çünkü yeni çekilen dizilerde, yeni başlayan dizilerde hep bir tanıtım olur. Dizi nasıl bir dizi olacak? Oyuncular nasıl rollerde oynuyor? Hani konusu ne? Ne konu üzerine kurulmuş? Bunlardan birkaç bölüm bahsedilirdi ama Kuruluş Orhan'da ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü devam dizisi olduğu için. Kuruluş Orhan'da merak edilen bazı konular var. Kuruluş Osman tarih güzel yansıtmıştı. Kuruluş Orhan'da da tarih nasıl yansıtılacak? Bu merakla bekleniliyor. Ben tarihi en iyi şekilde yansıtacaklarına inanıyorum. Tabii ki bu Kuruluş Orhan dizisinin şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Kuruluş Osman'da yapılan hatalar Kuruluş Orhan dizisinde tekrarlanmayacak. Çünkü Kuruluş Osman'da ne hatalar vardı? Duygusallık çok fazla ön plandaydı. Bu biraz daha azaltılabilir. Duygusallık Kuruluş Orhan'da biraz daha azaltılabilir. Yine savaş sahnelerinin azlığı vardı. Savaş sahneleri azlığı çoğaltılabilir. Ve çekim modu eksikliği vardı. Kuruluş Osman'ın son sezonunda çekim modundan şikayetçiydi izleyiciler. Hani daha yapmacıkmış gibi insanlara geliyordu. Bu sıkıntılar giderilebilir arkadaşlar. Kuruluş Osman'da yapılan hatalar Kuruluş Orhan'da yapılmayıp izleyicilere daha güzel bir dizi sunulacaktır diye düşünüyorum. Evet, ilk bölüm 8-10 geçe. İkinci bölüm ve diğer sonraki bölümlerde 8-10 geçe mi olur yoksa 8'e mi olur, onu göreceğiz. Evet, dediğim gibi bu dizide çekim modları düzeltildiği takdirde Kuruluş Orhan dizisinin reytinglerde birinci sırada olacağını düşünüyorum. Evet, sizce bu dizi tutar mı? İzlenir mi? Uzun soluklu mu olur? Kısa soluklu mu olur? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ben de Kuruluş Orhan dizisinin uzun soluklu bir dizi olacağını düşünüyorum. Çünkü oyuncu kadrosu o kadar kaliteli ki bu oyuncu kadrosu oynayacakları rolleri de en iyi şekilde canlandırabileceklerini düşünüyorum. Yine izleyicilerin merak edeceği konulardan biri de başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu. Orhan Bey'i canlandıracak olan Mert Yazıcıoğlu çok merak edilecek. Mert Yazıcıoğlu sevilen, beğenilen bir oyuncu. Mert Yazıcıoğlu oynadığı her rolün hakkını veren, izleyicilerden tam not alan, izleyicilerden olumlu yorumlar alan bir oyuncuydu.
Ama şöyle bir sıkıntı var. Mert Yazıcıoğlu ilk defa bir tarihi dizide oynayacak. Bakalım bu dizide nasıl kendi canlandırma yapacak? Kuruluş Orhan'da ilk defa bir tarihi dizide başrol oyuncusu olacak. Bakalım nasıl canlandıracak. Fetihler bu dizide gerçekleşecek arkadaşlar ki fetihlerle birlikte ben ilk bölümden itibaren fetih hazırlıklarının olacağı bir dizi bekliyorum. Yani 5-6 bölüm belki fetih hazırlıkları olacaktır ama ben bu fetih hazırlıkları sürecinin çok da uzaması taraftarı değilim. Çok uzarsa izleyicileri sıkabilir. İzleyiciler tarafından olumsuz yorumlar alabilir. Bu da tabii ki izleyicilerin sıkılarak diziyi izlemesine sebebiyet verir. O yüzden ben fetih hazırlıklarının çok uzamadan fetihlere geçilmesini isterim. Evet, Bursa'nın fethi olacak arkadaşlar. Bursa'nın fethi bakalım bu bölümde yani Kuruluş Orhan dizisinde gerçekleşecek mi bunu göreceğiz. Yani bu dizide Kuruluş Orhan dizisinde Bursa'nın fethiyle ilgili bölümler göreceğimizi söyleyebilirim. Yine bu dizide duygusallığın olacağını düşünüyorum ama duygusallık bence biraz daha az olacak. Daha az duygusallık, daha az savaş sahnelerinin olacağı bir dizi bekliyoruz. Evet, burada Kuruluş Orhan dizisinde Osman Bey'in oğluna desteklerini göreceğiz. Her türlü maddi manevi her türlü elinden geldiğince desteklerini vereceğini düşünüyorum. Ve Kuruluş Orhan'da Osman Bey'in çok güvendiği oğlu Orhan Bey'e kendisinden sonra yerine Orhan Bey'i geçireceğini bu dizide göreceğiz. Bu ilk bölümde mi olur, diğer bölümlerde mi olur? Bunu göreceğiz. Yine Orhan Bey'in annesi Melun Hatun da burada diziye Orhan Bey'e destek verecek kişilerden biri olacak. Ben bu dizide de Orhan Bey'in o güzel yani Kuruluş Osman'da Osman Bey'in söylediği özlü sözler gibi Orhan Bey'in söyleyeceği özlü sözleri de bekliyorum. Savaş sahnelerinin bol, duygusallığın az, fetihlerin fazla olduğu bir Kuruluş Orhan dizisi bekliyorum arkadaşlar. Kuruluş Orhan dizisinde dini terimlerinde çok fazla öne çıkacağını düşünüyorum. Kuruluş Osman dizisinde işte namaz kılma olsun, dualar olsun, Kur'an okunmalar olsun çok fazla yoktu. Çünkü geçmişimizde biz Müslüman bir devlet olduğumuz için geçmişimizde Müslümanlığa önem verildiği için ben bunun da fazla bir şekilde gösterileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kuruluş Osman'daki hatalardan biri de şuydu. Savaş sahnelerindeki böyle acemilik vardı arkadaşlar. Ölenlerin ölme şekli biraz basite kaçıyordu. Silahlarla vuruşmaların biraz basite kaçması gibi sıkıntılar vardı. Kuruluş Orhan'da daha gerçekçi savaş sahneleri, daha gerçekçi silah çatışmaları, daha gerçekçi ata binmeler ve daha gerçekçi ölümler olacağını düşünüyorum. Hani dediğim gibi bu şekilde bir Kuruluş Orhan dizisi olacağını bekliyorum. İlk bölümden sonra bölüm sizlere Kuruluş Orhan'da neler olur, yeni bölümde bizleri neler bekliyor olabilir, bunlar hakkında sizlerle videolarımız gelecek. Evet arkadaşlar, sizler de görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sizce güzel bir Kuruluş Orhan dizisi mi olacak? Sevilecek mi? Tutulacak mı? Beğenilecek mi? Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İlk izlenim videosuyla karşınızda olduk. Kuruluş Orhan başlıyor. İlk izlenim videosuyla karşınızda olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bildirimlerini açmayı unutmayın. Kuruluş Orhan severler. Yeni videolarımız bölüm analizlerle gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.